Şimdi arkadaşlar çantamızı açıyoruz. Gene Adren Direktör garanti belgemiz. Ayrıca çift çubuklarımız var içeride. Bize lazım olan alan taramamız burada. İkinci bir unsur yeraltı rezonans güçlendirici. Buradan da bu cihazın tek sapı çıkıyor. Ayrıca gelen iki çubuğun ayrı çubuğu burada. Şu an benim onunla işim yok. Bunu direkt bağlıyoruz. Cihazımız bu gayet güzel, kullanışlı. Şimdi şu meseleyi çok soruyorlar. Sensör olayını. Onu göstereceğim. İki tane kazığımız çıkıyor arkadaşlar. Şarjımız çıkıyor. Bakalım. Burada iki tane de frekans yükleyici kablomuz var. Bunu açalım. Bakın. Kısa zaten bunlar. Kısa olanlar. Şimdi bu cihazımızı, şurası benim çok hoşuma gitti. Bu cihaz hemen olduğu yere. Bakın. Yaklaş abi. Kırmızıyı kırmızıya. Siyah siyah. Şimdi bir rezonans yüklemesi yapacağız. Siyahı buraya takalım. Şimdi bunu hemen önüne saplıyorum. Şöyle. İyi kadar gayet sivri zaten. Şimdi tekrar bunu saplıyorum. Mesafe bu kadar. Kablolar böyle takılı. Cihazımızı açtık. Yaklaş abi. Cihazımızı şu an direktmen, bunda malzemeye bakabiliyoruz direktman. Şimdi 84'e getireceğim bunu. Şu an yüklemesi. Burada power'ımız var. Power'ımızı tam güçlü değil de biraz şöyle saat bir yönüne gibi. Şu an toprağa yükleme yapıyorum. Biraz daha geriden abi. Tamam, çok güzel. Şu üstteki saplama çubuklar da çıksın. Aynen. Yapıyoruz. Şuradan tekrar bir daha altın frekansını tekrar kontrol edeceğim belgemizden. Ve rezonans sayılarını bildiğiniz her şeyi bu cihazda arayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sistem alan taramalarda malzemeye duyarlı en iyi sistemlerden birisidir. Rezonansa geçtik artık. Çok farklı olay. Şimdi bakın burada altın ne demiş? 94. Hemen değiştireyim abi bunu. Sonuç 94. Bunu 93'te de yakalar, biraz zayıf olur. 96'da 5'te de yakalar ama en güzeli 94'tü. Şimdi bu yükleme yapıyor abi. Cihazımızı da açacağız. Buraya çek şimdi abi, gel. Iron modu, disk. Ben bunu alda metal modunda direktman 94'e getiriyorum. Şimdi aşağıya yaptığımız yüklemeyi, toprağın altına yaptığımız, metallere yaptığımız 94'lük yüklemeyi altına çeker çünkü o. Burada aşağıdaki malzemeyi canlandırıp buradan yakalayacağım bunu. Üstten aynı. Arkadaşlar şimdi frekansımızı yükledik. Burada altına yakın ya da altın olarak ne var? Sadece bölge olarak bakacağız. Frekans olarak yüklememizi yaptık. 15 dakika falan oldu aşağı yukarı. Şimdi cihazımı sol tarafımıza alıyoruz. Abi şimdi cihazı sol tarafımdayken yürüyeceğim. Cihazımız sol tarafımda, sağ tarafımdaysa atacak. Yani bu şu an bir dışarıya doğru böyle bir büyüme var cihazda. Devamlı büyüme. Ortada malzeme olursa orada bir yoğunlaşma olacak. Biz mesela diyelim ki bu tarafta bir yoğunlaşma var. Cihaz oraya atacak. Yavaş yavaş adım adım yaklaşıp oraya noktalamamızı yapacağız. Şimdi bu cihazları çok bir vaziyette. Nasıl söyleyeyim? Yani bir sağa sola bilek kaydırmadan iki elimizle tutarak, bakın alttan destekliyorum. Cihaz şöyle biraz dursun. Nefes önemli. Direkt kaldırıyorum. Bekliyorum. Bakalım. Baygın bir dönüş var. Baygın bir dönüş var. Soldan bir şey yakaladım. Şu an burada bir şey yok. Bir şey yakalayamadık. Biraz daha yaklaşıyorum. Kaldırıyorum cihazımı. Bakalım. Sağ tarafa attı. Şimdi bu dakika geçtikçe daha da hızlanıyor bu atma olayı. Yani normal şartlarda benim bunun önünde daire yapıp dönmem gerekiyor. Birinci dönüş, ikinci dönüşte biraz verir. Üçüncü dönüşte tam noktayı verir. Hatta abi sen geniş açı al, ben şurada şöyle döneceğim. Tamam mı? Bir bakalım ne verecek. Kaldırıyorum cihazı. Bunun etrafında kendim dönüyorum. Sen orada kal abi. Bak dışarıya attı, es geçtim.
Şu tarafta, sol tarafta bir yere attı abi. Bu birinci turum. İkinci turu atıyorum. Evet, burada atıyor. Geliyorum. Cihazda çok hassas olun. Bir yere dönüyorsa es geçmesin. Es geçmeyin yani. Şimdi dönüyorum. Bakalım bir daha atarsa buraya yürüyeceğim. Evet, çok net atıyor. Burada bir yer var şimdi bak. Cihaz bu tarafa doğru döndü. Şimdi döndüğü yerden şu vaziyet aslında şöyle cihazı kaldırıyorum. Bakalım gerçek bir frekans mı? Buradan almıyor. Bir adım daha geri gideyim. Uzakta olabilir. Alalım. Biraz geldi. Biraz daha geleyim. Kaldırıyoruz. Şu bölge abi ya. Şu bölgeye doğru gidiyor. Biraz da burada kaldıralım. Şu bölgeye verdi. O yüzden şöyle kaldıracağım bakalım. Bakalım. Evet, hızlandı. Şurada verdi. Bir daha atıyor. Bu biraz uzakta İbrahim abi. Bak. Uzakta. Gel yavaş yavaş abi. Gel. Uzak bir yer. Cihazı indirdim. Yavaş yavaş kaldırıyorum. Sola attı. Çok uzakta değilmiş. Yani demin cihazı kaldırıp sağa attığıyla burada sola attığım yerin arasında. O yüzden orayı geçmeden cihazımızı tekrar kaldırıyorum. Çok yaklaştık, çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Evet, attı. Bu bölgede abi. Dur bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Geliyoruz. Şöyle gel. Nokta yeri tam burası. Buradan da sağa atması gerekiyor. Burası olması için. Bakalım. Evet. Yerimiz burası arkadaşlar. Tam şurası. Şu böyle. Bak çok ilginç değil mi abi? O kadar Evet. yer var. O kadar kaya var. O kadar şey var. Şimdi Belli bir normal merkezden bir noktaya dönüyor. normal bir çubuk olsaydı bu önüne gelen o kayanın altında verdi. Bu kayanın altında verdi. Açacaktı. Tamam. Ama ne yaptı? Şimdi çok güzel bir ortamdayız. Bak şimdi mezarlık alanlarda mezarlar olabilir. Eyvallah. Ama mezar var diye burada para olacak anlamına gelmiyor. Yani farklı bir yerde farklı bir gömü olabilir. Ee, Şimdi orada zaten koyma taşlar var ön tarafında. Biz yani görüntülemeyle bakacak olsam oraya bakarım. Ha şimdi cihazı boşluk moduna alsam şekil çok değişecek. Çok aşırı değişecek. Şimdi onu göstereceğim. Boşluk modunda bakacağız. Boşluk modunda cihazı cavity'ye alıyoruz. Burada cavity tarafına çekiyoruz. Diskte bir deneyelim. Kalsın. Şu an boşluk modundayız. Cihaz ondan çıktı. Yani frekans var ama boşluk olayından çıktık. Cihaz geldi. Gene aynı yere gidiyor. Gel bakalım abi. Şimdi şöyle bir güzelliğimiz de var. Cihaz yarım saati geçtikten sonra çalıştığında eğer buradaki olayımız, metalimiz mineralse cihaz bir daha oraya gitmeyecektir. Şu an 25 dakika falan oldu. Aşağı yukarı bir daha kaldıralım. Evet, buranın boşluğu da var abi. Gel bakalım. Gel abi tekrar. Nasıl bir alaka ya? Tekrar kaldıralım. Nokta burası. Noktamız burası. Evet. Burada hem boşluk var. Burada var ya. Şimdi bak normal şekline Tepeden bakacağım. baktığınızda bir merkeze duruyor böyle Tabii. aşağı. Şimdi bir bak şimdi ne yapacağım? İyi izle abi. Şimdi bak duvarına geldik. Bu bir alan oluşturuyor. Ha, gözümün duvarına önünde. geldik. Devam et, devam et, devam et. Yok. Devam et. Şöyle. Şöyle. Güzel bir mezar gözüküyor. Yön olarak da güzel. Ayak yönü şurası olacak büyük ihtimalle. %90. Ayak yönü burası olur. Ben buranın yönlerini bildiğim için burada nerede mezar var nedir ne değildir. Yatış şu şekilde yani. Ayağım burada geriye doğru. Küçük bir mezar ama bakın oradan buraya gelmesi, güzel bir mezarı bulması. Yani bu kadar süslemenin şeyin içinde... Dönüp aynı noktada bir yere tekrar bu kadar mezarı süslemenin içinde göstermiş. tek bir yere gelmesi çok ilginç bir durum. Evet. İşte arazide yapılan hataların çoğunun önüne geçen bir cihaz.
Beni biliyorsunuz az çok. Kullanmadığım alan tarama kalmadı benim. İyi üst düzey alan taramalar da kullandım. Çok pahalı alan taramalar, biyonikler, iyonikler falan. Vallahi hiç gerek yokmuş. Ya gerek yokmuş derken yani çok paralar vermeye gerek yokmuş. Böyle rezonans tarzı cihazlarla devam edeceğim artık. Yani muhtemelen daha da değiştirmeyiz. Adrenalin dedektörleyim bu arada. Özgür Bey'le devam edeceğiz. Dediğim gibi ben videomu çekerim. Görüntülememiz de geldi. Güzel bir görüntülememiz geldi. Adrenalin Z18 S4 modeli geldi şu an. Çok güzel bir cihaz. 10 numara bir cihaz. Ben o cihazı şimdi kullanıyorum. Alışıyorum şu an. Arazide bir iki yerde kullandım. Belki hikayemde görmüşsünüzdür. Böyle yerlerde çok rahat, gönül rahatlığıyla çekim atabilirim. Biliyorum çünkü çıkacağını. Çok rahat böyle. Kafam rahat bir şekilde burada görüntü atıp 10 metreye kadar derinliği var. Müthiş performans, müthiş fiyat arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dediğim gibi güzel bir yer. Olabilir. 1000 sene önce, 700-800 sene önce yaşamış insanların bazı yerlerde mezarları olma ihtimali yüksektir. Her şey para değil. Biz zaten altındı, defineydi. Biz bunlarla çok uğraşmıyoruz. Yani çıkıyoruz araziye. Ben daha çok seviyorum. Yanlış mıyım abi? Evet. Bizim işimiz gezmek, dolanmak. Hava almak, Yani temiz şurada bir hava mezar almak. olmuş. Zamanında ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bir şey diyemiyorum. Ama dediğim gibi az çok biliyorsunuz ben araziye çıktım mı arazinin ne olduğunu anlarım. Baktığım zaman ne olduğunu bilirim. Mesela şurada nasıl abi döner merdiven vardı yukarıda. Ne dedim aşağı iniyor ama 3 basamak kalmış. Yani en az 4 basamağı kırılmış onun. 7 basamak falan olması gerekiyordu. Var zamanda. Talan edilmiş yerler de var. Belki ondan boştur ama bir tane kalmış. Ne kaya var üstünde ne bir şey. Ama kalmış işte burada. Bunun zamanında ekmeğini yemişler. Çünkü eski zamanlarda da dönem soygunu vardı. Şimdi arkadaşlar şuradaki bakın açık V var burada bakın. Açık V. Yani bu taraf diyor. Görüyor musunuz bak kaya böyle. Ortası toprak dolu. Şimdi bak burada cihaz olmadan şuranın giriş olduğunu düşünüyorum. Biliyorum yani. 3 tane koyma taş bu tarz yerde giriştir bu tarzda. Şimdi bunun bir iki yolu daha var onu söylemek istemiyorum. Yani şu tarz bir giriştir öyle söyleyeyim yani. Bu benim kendi tecrübelerimle alakalı bir olay olduğu için çünkü buranın tamamına bakmak lazım. Burada olay tamamen farklılaşıyor. Bir iki nokta var onu söyleyemem. Bazen böyle yanıma eğitime geliyorlar onları anlatıyorum neden olduğunu. Ben burada giriş olduğunu düşünüyorum ve biliyorum biz demin çekimi yaptığımızda frekans toprak altına veriyoruz ama burası yukarıda bir yer. Şimdi bu kazıkları yukarı bir yere saplayıp arama yapmam gerekiyor. Cihazlar hiçbir zaman yukarıyı çekmez. Yani üst tarafları çekmez abi. Yani devamlı aşağıya doğru gider. Yani benim tecrübem budur. Yukarıdan buraya alabilirdim ama buradan oraya alamıyorum. Frekansa yetişmiyor cihaz. Bir üst kademede kalıyor. Ama şimdi biliyorum ki oranın üstüne şu an çıktığımda bu cihaz alacak. Onu biliyorum. Şuradan gel çıkalım abi yavaş yavaş. Sadece bir 94'te bakacağım gel. Gel abi. Çünkü burası biraz daha üst düzey. Arkadaşlar şimdi arazinin üst tarafına çıktık. Bir tane söyleyeyim. Böyle güzel 10 yıldız yani böyle güzel üst rütbeli yerlerde bizim burada rahat durmamızı istemezler. Yani düzgün bir alan olmaz. Bunu en başta söyleyeyim. Yani birinci şifrelerden birisi bu. Düzleşmiş bir düzey olmaz. Yani bakın şu an ben burada zor duruyorum. Yani o yüzden buradan yürümeyi çok tercih etmeyeceğim. Yani ilerleyen yani 300 yıl 500 yıl sonra. Bunun gibi düşünün yani. Rahat bir yol değil. Anladın mı? Böyle. Onlar rahatsız edilmek istemiyor. Bizim onları görmemizi istemiyor. Bu kadar basit yani. O yüzden şuraya bir bakacağım şimdi. Zaten buradan Çakıltı aşağı gelmiş. O asıl baba orada. Sen kal abi orada. Şimdi altın modunda kaldırdık cihazımızı. Şimdi bak girişinde var. Girişinde var burada abi. Girişinde para var. Şöyle kaldıralım. Bakalım cihaz arasın. Biraz uzakta tünel uzun. Geliyoruz. Arkaya dönüyor. Girişinde para veriyor. Mesela burada. Şimdi buraya demin neredeydi bizim ilk çektiğimiz? Şuradaydı. Şu an buraya verdi. Yani burada diyor yani burada bir yakalama var. Orada demin 1 metre kod farkı var. 1,5 metre almadı cihaz. Şimdi şuraya çıkacağım abi. Sen orada kal. 60 metrelik bir tünelden bahsediyorum benim tahminimce. Çünkü bölgenin farklı bir bölge olduğunu biliyorum. Daha yukarı çıktım. Gelelim bakalım. Dur. Hadi bismillah. Gelelim bakalım. Biraz daha yukarıda tam etkiye giremedik. Şuradan bir bakacağım abi. Bakayım bir şey varsa sana şey yapacağım.
Var. Evet. Yukarı doğru gidiyor. Şu an sen onu muhtemelen çekemeyeceksin. Sol yaptı hafif. Yanaşmasını daha iyi yapıyor, görüyor musun? Yanaşmasını daha iyi yapıyor. Buralarda bir şey var mı? Bir balık vuruşu yapalım, var. Tam şu bölgede var. Şimdi muhtemelen uzun ve dolu tüneller var burada. Yani çok zor bir alan. Tünel var ve tünel dolu yani. Girişte bir meblağ var. Ne olduğunu bilmiyorum ya, altın olarak baktım. Ama bir bu kadar daha yukarıda şimdi. Burada çeşitli eski patikalar da gördüm ben. Eski kullanılmış. Mesela en kötü şu zeytin ağacı 300 yıllık baktığın zaman. Şuradaki ve çok çakıl var burada abi. Aşağı hiç benzemiyor, görüyor musun? Burada ve şurada. Çok çakıl var. Ufak taş işçilikler yapılmış zamanında. Mesela şu kaya çok farklı bir kaya. Üstteki kaya çok farklı bir kaya. Abi yavaş yavaş gel böyle düşmeden. Gel abi. Gel. Bak şimdi bir istasyona geldik. Asıl başlangıç yeri burası, düz. Rahat yürüdüğümüz yer. Gel abi. Bak. Şurası da aslında bir giriş. Asıl baba orada. Tamam, bakın. 1, 2, 3. Ortada tek taş burada. Konma olduğu çok belli zaten bir şey olarak. Gel abi. Parçaları kırmışlar. Bakın bir döner merdiven var. 1, 2, 3 adımı duruyor. Buraya çıkıyorsun. Aslında aşağı inen bir yer. Tabi zamanında burada ne oldu bilmiyoruz. Bak parçaları burada abi, çekebilirsin. Farklı renktir bu. Bu renkten başka yok burada. Bu bölgede var sadece. Aşağı doğru inen bir merdivenmiş bu. Yani bir odaya mı iniyor, bir mahzene mi iniyor ya da bir yeraltı ibadethanesi de olabilir. Oraya da iniyor olabilir. Bariz belli, kırılmış ama çok bir şeyler aranmış burada zamanında. Bakalım bu bölgemizde bir şey var mı? Bakalım. Geliyor. Daha da ileride mi bakıyorum abi hemen. Var. Sırayla gider bu. Şurada. Şu bölgede. Sırayla gider burası. Belki burada binlerce kişi yatıyor abi. Yavaş. Arkadaşlar son bir yer çekeceğim. Ondan sonra bugünkü videomuza veda edeceğiz. Yolda geçerken güzel bir yer gördüm. Bir işleme var şurada. Bu işareti genelde ben açılmış yerlerin çoğunda görüyorum. Yol kenarlarında olması da tesadüf değil. Neden değil? Yol kenarındayız, geçiyoruz. 1000 yıl geriye gidin. İşareti gördüğümüzde ne olduğunu anlıyoruz. Böyle düşünün. Hazır elimde güzel bir cihaz varken buranın çekimini bir yapayım ben. 94'ten bir deneyelim bakalım abi. Dene Hakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Cihazı düz tutmazsanız istediğiniz hareketi alamazsınız. Onu en başta söyleyeyim. Cihazın dengesi önemli olan. Verdi. Dediğim yer. Abi. Bekliyorum. Geliyor. Geldi. Şimdi arkadaşlar böyle yönlene ben yere doğru. Yani bir işaret parmağı düşünün. Sizi nereye gitseniz orayı gösteriyor size parmağıyla. Böyle düşünün. Anladınız mı? Yani zor bir şey değil. Zaten ikinci işarette yakaladım cihazın sayesinde. Şimdi göstereceğim onu da. Düz kaldı. Sol yaptı. Çok güzel. Abi böyle gel. Böyle gel. Geçiyoruz. Bir adım öne atayım. Ufak bir meblağ ama alacak gibi. Buradan alıyor. Şimdi ne olduğunu göstereceğim. Evet, burada. Bu bölgede. Sola attı. Burada. Şu bölgede. Şimdi yaklaş abi. Şimdi birinci işaretimiz bu. Görüyor musun abi? Baba gibi işaret. Şurada bir mühür var. Dikkatli bakın. Ekran kaydı alanlar olabilir. Şurası abi. Şöyle al şurayı. Burada bir mühür var. Bunu çok açıklamak istemiyorum. İşaretimizin ilki bu. Bu tarafa yöneldiğimizde gel abi. Gel abi. Kişinin mezarı burada. Şu sunu çanağını al abi. Kişinin mezarı burada. Görüyorsun değil mi abi? İkinci işaret. Ayağı burada. Bakın. Ayağı burada. Geldiğin zaman
Şuraya gel abi. Bak bunlar çok küçük dokunuşlar. Şurayı çok güzel böyle abi yandan al. Şurası şöyle çıksın içinin oyukluğu. Çıkıyor mu bak var mı bak. Oyukluğu çıkıyor değil mi? Tamam. Evet. İşte bak. Şimdi bu işaretle şuradan tam çeker misin abi? Şuradan beni şöyle sıfırdan burayı çeker misin? O işareti göreyim yani şunu. Şunu göreyim. Şununla şu tam karşılıklıdır bak. Bir tane kıyak yapayım. Bak şuradaki küçük oymayla buradaki oyma karşılıklıdır. Ne yaptı tam ortada verdi. Anladınız mı arkadaşlar? Zaten burada kalıp bir taş var bak kesme bir taşımız var. Hadi bunu da söyleyelim. Muhtemelen bu taşın ortasını küvet gibi düşünün aşağıya doğru. Demek istediğimi anladınız. Küvet gibi aşağıya doğru bir taş düşünün. Yani kaya içinde bir lahit tarzı yani mezar tarzı. Dışarıda kaya mezarı diyoruz aslında biz buna da. Megalit mezar da denebilir. Dolgit'e benzemiyor. Yani çok yüzeysel bir şey. Bunun bir altı da olabilir. Tam bilmiyorum ama bu küçük işaretler bize her şeyi gösteriyor. Bakayım ufak tefek bir şey bulursam gene şeyini yapacağım ama şu kayanın aşağı yukarı bu düzlükte şurası çok güzel kesme yapılmış. Yol yapılırken muhtemelen üstü açılmış bunun. Büyük ihtimalle öyle görüyorum. Şuralara 2 metre ileriye falan tekabül ediyor. 1,5 metre ileriye tekabül ediyor. Bunun da 3 metre uzunluğu olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı. Sunuçana hemen yanında olmuş. Güzel bir yer. Yoldan geçenlere de böyle bir oturma yeri bırakmış. Hoşuma gitti. Mühürü çok temiz. Hala temiz yani şu zamana kadar. Yani uluyan bir kurt var orada da daha devamını söylemeyeyim. Devam edelim abi bakalım daha ne göreceğiz. Çok güzel şeyler yakaladık ya. Çok hoşuma gitti. Hele son gördüğümüz. Ben normalde bunları arazide çok görüyorum da bunları anlatmıyorum. Anlatınca sıkıntı oluyor. Hatta demin buraya geldiğimizde neredeydi kapının girişi? Şuradaydı. Abi dedim bak kapıya geldik. Şu an dedim bölgeye giriyoruz. Üst taraf muhtemelen saltanata doğru gidiyor. Şu iki yol ayrımı burası. Bakın biri yukarı gider. Biri buraya gelir. Ortaya ölü alana bırakmışlar ve burası bu zamana kadar hiç işlenmemiş. Yani burası zeytinlik olmuş, burası olmuş ama ortaya kimse ellememiş. O zamandan bu zamana kalmış burası. Tabii bunu görmek lazım. Görmeden olmuyor işte. Bazı şeyleri görmen gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Gel abi. Şu çizgiyi çek. Görüyorsun değil mi bak? Aşağıdaki kayayı böyle. Çizgi gibi. Gel bir de burayı çek abi. Bir tane de burada var. Aynısından. Şuradan başlıyor. Tabii zaman geçe geçe şu olmuş. Bir de burası. Şurada bir sütun üstlüğü var bak karşıda. Burası normalde bir kapı girişiymiş. Yani tam şuranın olduğu yer. Küçük bir kasaba köy girişi. Ama tabii bunların üstleri kale olur her zaman. Benim çünkü YouTube'da ilk başta çektiğim büyük mağara vardı bir tane. Böyle 60 metrelik. Buranın üstünde işte orası. İşte hepsi birbiriyle bağlantılı bunların. Ama çok güzel valla. Bundan sonra hiçbir şey yok. Şuraya geçtim bitti bak. Burada artık hiçbir şey yok. Bütün her şey buranın içinde kalmış. Burada muhtemelen kapının girişi burasıydı. Şurası abi göster. Zaten burası yükseliyor. Az bir şey bak şurada sütunu buranın. Şurada dikili sütun bayrak koydukları yermiş bak şu kaya. Gördün mü abi? Şurası. Ana kaya tek başına duruyor. Desteklemeli. Şurada da muhtemelen ya böyle nöbetçilerin oturduğu gibi bir yer olabilir şurası. Şu beyaz kayalar var çünkü burada. Bunlarda da işaret var da çok çamur abi girmeyelim ya. Şurası berbat. Kar daha yeni eridi buralarda. Çok detaylı çekerim aslında da. Farklı alanlara gideceğiz ya. Farklı daha güzel, daha statülü yerlere gideceğiz ama güzel yani. Güzel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Cihaz için, bilgi için beni arayabilirsiniz. Elimizden geleni yaparız. Eğitimde veriyoruz. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğensinler mi abi? Beğensinler Hakan. Aynen like atalım abi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Amin.